Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Bugünün Müslümanın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız? Islandı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştır. Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Muhterem Müslümanlar, bütün ibadetlerin fihristi olan namaz, müminlerin kurtuluşunun beşaretini taşır. Haşyet ve saygı dolu bir gönülle, rahmet ve kerem sahibi Rabbimize karşı namaz adı altında kulluğumuzu eda etmemiz, dünyevi ve uhrevi saadet ve selametimizin, bahtiyarlığımızın beşaretini taşır. Bu müjdeyi bize Kur'an verir. Kalbi haşyet dolu olanlara, iç ve dışçıyla saygı kesilmiş bulunanlara, cirmiyle, cürmüyle, hakaretiyle Allah'ın azameti karşısında yerini idrak edenlere, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beşaretidir. Onun içindir ki, şahsi kulluklar arasında, ubudiyet arasında, namazla boy ölçüşecek ikinci bir ibadet tasavvur etmek mümkün değildir. Namaz bütününün manasını ruhunda taşımakta, hepsinden üzerinde bir çizgi bulundurmaktadır. Sairleri ara sıra insanın mükellef olduğu şeyler arasında insanın omuzuna biner. İnsan onları eda eder, kurtulur. Fakat namaz muttasıl, insanın Allah ile alakasını temin eder. İnsanın rahmetle sılasını temin eder. İnsan günde 5 defa, yerine göre 10 defa, hatta hayatın en tatlı durumlarını terk etmek suretiyle kalkar bu sılayı temine çalışır. Onun içindir ki, büyük bir davayı yüklenerek gelen beşerin en büyük mükellefi, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, namaza en büyük ehemmiyeti veriyordu. Kur'an-ı Kerim namazın etrafında ciddi tahşidat yaparken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayandan hiçbir şeyi kabul etmiyor, hiçbir şeyinin Allah indinde geçerli olmayacağı hükmünü veriyordu. Bizzat kendisi bu meseleye haddinden fazla ihtimam gösteriyorlardı. Kaç defa, belki kaç yüz defa dinlediğiniz şeydir. O günde 5 vakit namazla iktifa buyurmuyordu. Bu münacatla sılanın gecede dahi devam etmesini diliyordum. Ve bunu yapmaya çalışıyordu. Gece kendisi için bir mükellefiyet saydığı gece namazını eda edemezse, arada boşluk olmasın diye gündüz adeta onu kaza ediyordum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başlayıp da ara verdiği, bazısını bıraktığı ibadet-ü taatı adeta görmek mümkün değildir. Sadece ümmetine kolaylık olsun diye belki bazı meselelerde ara sıra terki melhud olsa dahi, gece belki onun kat katını ifa etmek, eda etmek suretiyle kendine göre boşluk saydığı o boşluğu doldurmuştur. Bu ruh ve bu şuur içinde yaşamış, muttasıl Allah'a doğru kanat çırpmış ve yükselmeye çalışmış, vefat ederken başka şey düşünecek değildir ki. Ondan son dakikalarını Hazreti Ayşe vasıtasıyla öğrenelim. Saadet hanesinin menfezi kapısı mescidin içine açılıyordu. O bir ayağı evinde ailesinin içinde, bir ayağının mescitte olmasını düşünüyordu. İtikafa girdiği zaman mescidin içinde girerse ara sıra başını saadethanesine ve hücresine uzatıyordu. Adeta ikiye bölünmüştü maddesiyle de.
Yarısı evinde, yarısı da mübarek mescidinde bulunuyordu. İşine giderken mescidinden geçiyordu. Namazını kılıyor, öyle ayrılıyordu. Evine girerken mescidine uğruyor, namazını kılıyor, öyle evine giriyordu. Namaz onun için bir yol olmuştu. Mescid bir uğrak yer olmuştu. Onun için yükselilecek yer, imkan vücub arası makam olmuştu. O bu yoldan bir an dur olmadan ilerlemişti. Son dakikalarını yaşarken, bunun heyecan, tabir caizse hülyaları içinde geçiriyordu o dakikaları. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi, onsuz sap bağlayıp Rabbin huzuruna durmak istemiyorlardı. Her sahabide gönül şu istikamette atıyordu. Kalp şu istikamette bir manayı gösteriyordu. Rab vasıtasız herkesin ibadetini kabul buyurur. Fakat şu muktedai kül rehber ekmelin arkasında ebedi mihrabımıza teveccühün bir neşvesi var ki biz adeta Resul-i Ekrem'in arkasına sığınarak kulluğumuzu onun vesayası altında, sayabanlığı altında Allah'a takdim ediyoruz. İşte bunu onsuz duyamayız. Onu önümüzde duyduğumuz zaman duyacağımız şeyleri başka zaman duyamayız. Onun için vakit geliyordu, geçmeye duruyordu, onlar kalkıp saf bağlayıp namaz kılmak istemiyorlardı. Hep önlerinde onu görmüş, onun arkasında namaz kılma alışmış, suzi nameleri içinde ara sıra kendilerinden geçmiş, daha secde mevsimi gelmeden ayaklarının bağı çözülmüş, secdeye kapanmışlardı. Bundan ayrılmak istemiyorlardı. O da cemaatinin önüne çıkmak, onlara namaz kıldırmayı düşünüyordu. Ama sen gel gör ki, hastalığın heyecan ve helecanı, hastalığın onu aç bir ilaç bırakması, onda takat bırakmamıştı ki mescide gelsin. Humma kıskıvrak etraftan sarmış, bir adım atmasına imkan vermiyordu. Kendine az geliyor Hazreti Ayşe diyor, Sahih-i Bukhari'de görüyoruz. Kendine az gelir gelmez namaz diyordu. Başıma bir su dökün bir kova kendime gelirim. Başına bir kova su döküyorduk. Az kendine geliyor, doğruluyordu, bir daha bayılma geliyor, kendinden geçiyordu. Sahabi mescitte imamını bekliyordu. İmam cemaatinin önüne çıkacağını intizar ediyordu. Heyhat bunlar son düşüş kalkıştı. Cemaatinin önünde bir daha dize gelemeyecek, secdeye düşemeyecekti. O son dakikalarını yaşıyordu. Bir kova daha su dökün diyordu. Bir kova daha su dökün diyordu. Kovalarla başına sular boşalıyordu. Sahabi kovalarla gözlerinden suları boşaltıyordu. İmam gelmiyordu, gelmiyordu. Cemaat imamın hasreti içinde, imam namazın hasreti içinde kıvranıp duruyordu. Cemaat bu, imam bu. Biz böyle cemaat, böyle imam biliyor tanıyoruz. Cemaat bu, imam bu. Allah manasının zerresini hiç olmazsa bizleri lütfetsin, ulaştırsın. Son gündü. Ecel yeli mülkünde esmeye başlamıştı. Felek ayak ayak onun şarkına yaklaşmaya başlamıştı. Arş-ı emanında sur sesi gelmeye başlamıştı. Hususi kıyameti kopması için bütün kaideler çözülmeye başlamıştı. Cemaat yine intizar içindeydi. Perde kalkınca bütün yüzler güldü. İmam geliyor diye beşaret gamzetmeye başladılar. O perdeyi kaldırdı. Ona artık geleceksin denmişti. Mele-i âlâ, nedi-i âlâ etekleri mücevherlerle dolu seni bekliyor. Biraz da semalara şeref vereceksin. Yeter yerde kaldığın, ey semalı ve arzlı geleceksin denmişti. Vicdanı bu sesi duymuştu. Perdeyi kaldırdı. Cemaatini mükemmel buldu. Önlerinde nadide İmam Ebu Bekir vardı. Tekbir alıp cemaate namaz kıldıracaktı. Gayrı bundan öte bu cemaat her şeyi halleder dedi. Tebessüm buyurdular. Güller açıldı. Perdeyi indirdiler. Ve bir daha da kimse cemalini görmedi. Ebu Bekir o cemali ancak birkaç saat sonra köyünden sultan döndükten sonra yüzünden cansız ceset üzerinden kaldırdığı zaman görüvermişti. Hayatında, ölümünde ikisi de tatlı, ölümünde hayatın kadar güzel demiş, o pak alından öpüvermişti.
Resul-i Ekrem namazın heyecan ve helecanını yaşamıştı. Namaz, namaz demiş yaşamış. Namaz, namaz demiş kovalarla suyu başına döktürmüş. Namaz, namaz derken kanat çıkmış Rabbine yükselmişti. Ömer sinesinden hançeri yemiş. Ölümün heyecanları içinde çırpınıyor. Minarede ezan sesi yükseliyor. Namaz emir el müminin deniyor. Ha kalktım diyor işte. Zorla doğrulmaya çalışıyor. Her hareketinde içinden bir şeyler dışarıya çıkıyor. Kaybettiği kanla dudaklarını hareket ettirecek hali kalmamıştır. Mosmor olan dudaklarıyla namaz diyor heyecan duyuyor. Namaz diyor kıpırdıyor. Namaz diyor harekete geçiyor. Kalkabileceğim diye çırpınıp duruyor halbuki kalkamıyor. Ömer de ruhunu namaz diye Allah'a teslim ediyor. Ömer'in sinesine hançer de namazda saplanıvermişti. Namazın aşığı insan, vuslatı namazda olmuştu. Yüzünü yere koyan insan yüzünü yere koyacağı, Rabbine yaklaşacağı, akrabu ma yekunul abdu min rabbihi fehuve sacidun feekbiru bidduayı aleyh. Rabbinize en çok yaklaştığınız an secde anıdır. Öyleyse çok dua edin. Dudağı bununla tebessümle süslüyken sinesinden hançeri yemişti. Belki orada bütün esbabın sükût ettiği anda Allah'ım diye feryat edivermişti. Ve kim bilir bu ses nasıl semalarda mevceler yaptı, aşkta nasıl mahkes buldu, lahut aleminde nasıl mahkes buldu bunu takdir edemeyiz. O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştı. Namaz diyen hangisini kurcalar karıştırırsanız karıştırın, aynı şeyi göreceksiniz. O üzerimizden ve omuzumuzdan atacağımız bir sufra, bir angarya değildir. O Rabbe kurbiyetin ifadesidir. Ve ma yetekarrabu abdun bi ahabbe şeyin ilallahi teala bis-sucudil hafiyye kema kal. İnsanın gizli secdeyle Rabbine yaklaştığı gibi daha sevimli bir şeyle yaklaştığı bahis mevzu değildir. Gizli bir secdede, kimsenin görmediği bir yerde, içiniz kıvrım kıvrım kıvranırken, takallübünüz Allah nigehbanken, yaptığınız secdedeki manada Allah'a o kadar yaklaşmış olursunuz ki, siz Allah'a yaklaştıkça şeytan feryadı basarak uzaklaşır. Allah Resulü şöyle buyurur: İzâ qara'al abdu secdeten secede ve atezele şeytan ve yekulu vâveylah veya ya veylah innehu umira bis secdeti secede felehul cenne ve inni umirtu bis secdeti fe'aseytu feliyennâr. Mümin secde ayetini okuyup yüzünü yere koydu. Rabbine yaklaştığı an şeytan ayrılır, kaçar ve vâveylah diye feryat eder. Bu secdeyle emrolundu, secde etti. Cennete ehil hale geldi, Rabbin rızasını kazandı. Daha evvel ben secdeyle emrolundum, isyan ettim, benim için cehennem mukadder oldu der. Vaveyla'yı basar ve uzaklaşır. Ey mümin! Seni Rabbine yaklaştıran namazdan dur olma. Hususiyle secdeye çok ehemmiyet ver. Yer yer öyle bir sünnet ve müstahap yoktur. Bahane ara Rabbin azameti karşısında secde etmek için, başını yere koymak için, derdini şerh etmek için. Dinle Rabbim bu gönlümü kimse anlamadı. Dinle Rabbim bu gönlümün feryadını kimse dinlemedi. Dinle Rabbim benim dertlerimin teşbihini kimse derman olamadı de. İçini Rabbine aç. Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Rabbim senden başka mağfiret edici yoktur. Nefsime zulmettim, alnımı kirlettim. Cirmimin küçüklüğüne bakmayarak büyük cürümler yaptım. Azametinle sana cehalet ediyor. Gururumu kırıyor, başımı yere koyuyorum. Beni mağfiret et, zira başka kapı tanımıyorum. Tanısaydım gidip onun eşiğine başımı koyacaktım. Tanısaydım ona secde edecektim. Halbuki sen şahit ve nigahbansın. Mücrim dahi olsam, ayar ocağında yanmadım. Başımı ayarın kapısına koymadım. Kimsenin kapısını dövmedim. Kimse karşısında secde ve rükû etmedim.
başka şeylerime başkaları karışabilse bile, secdeme kimseyi karıştırmamaya çalıştım. Şeytanın vaveyla edişler arasında kaçışına karşı, ben fefirru ilallah emrine uydum. Sana doğru firar ediyorum. Sana sığınıyor ve sana dehalet ediyorum. Bu gidiş, bu seyahat, bu miraç ve bu yükseliş, bu kavs-ı oruç ve bu arşiyeyi Cenab-ı Hak namazda cümle pak ve temiz vicdanlara duyursun. Kalplerimizi ibadet neşvetine doyursun. İbadet-ü taata karşı yabancılaşmış, namazı suhra kabilinden eda eden formaliteci Müslümanlara namazın gerçek manasını işba buyursun. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'al Kur'anu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamun.